Ekonomik tarih büyük ölçüde borç krizleri, yaşlanan nüfuslar, yenilik ve yatırım eksikliği gibi nedenlerle şekillendi ve bunların hepsi geniş çaplı bir ekonomik durgunluğa yol açtı. Ancak bir süredir bu tabloya büyük bir istisna eşlik ediyor. Polonya. Yüzeyden bakıldığında ülke modern bir ekonomik başarı hikayesi gibi görünüyor. Başarısız Sovyetler Birliği'nin fakir bir uydu devletiyken bugün kıtanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisine dönüştü. Dahası AB'deki birçok ülkenin düştüğü tuzaklardan kaçınmayı da başarıyor gibi görünüyor. Borç GSY oranı yönetilebilir seviyede. Nüfus yaşlanıyor ama diğer gelişmiş ekonomiler kadar hızlı değil ve en önemlisi gerçekten inovasyon yapıyor. Yeni teknolojiler üretiyor ve insanlarını ekonomik açıdan daha verimli kılan araç ve sistemlere yeniden yatırım yapıyor. Eğer bu model Polonya gibi ciddi makroekonomik zorluklara sahip bir ülkede işe yarayabiliyorsa, en mantıklı hareket bunun işe yarayan taraflarını alıp Avrupa'nın geri kalanına uygulamak olurdu. Küresel ekonomik koşullar AB'yi bu fikirleri daha ciddiye almaya zorlayabilir. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki Polonya kusursuz değil. Tüm başarısına rağmen hala Avrupa'nın daha köklü ekonomilerinin gerisinde ve onlar da karşılaştırma noktası olarak ABD'nin oldukça gerisinde kalmış durumda. Avrupa Birliği gibi bir ortamda yetişmek daha kolay olabilir. Fakat öne geçmek tamamen başka bir mesele. Eğer ekonomik başarısını gerçek bir ekonomik mucizeye dönüştürmek istiyorsa, büyümeye devam etmesi gerekir. Büyümeye devam etmek için de Avrupa'daki durgun ekonomilerin sunamadığı bir şeyi sunması gerekir. Peki, Polonya'nın büyümesini sağlayan güçler neler? Bu mucizeyi bitirebilecek zorluklar neler olabilir? Ve Avrupa Birliği'ndeki daha olgun ekonomilerden kendini nasıl farklılaştırıyor? 1990'larda Polonya ve diğer Varşova Paktı ülkeleri Doğu bloğundan ayrıldığında çoğu ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadı. Sonuçta Soğuk Savaş ekonomisi Rusya için mükemmel gidiyor olsaydı reform ihtiyacı olmazdı. Çaresizlikten yeni bağımsız ülkelerin çoğu merkezi planlı ekonomiden serbest piyasa sistemine geçmek için şok terapi yöntemini uyguladı. Polonya'yı ayıran şey geçiş biçimiydi. Ani ve keyfi deneyler yerine yavaş ve rekabete dayalı değişimi tercih ettiler. Bu muhtemelen aldıkları en önemli karardı. Rusya, Ukrayna, Macaristan, Moldova gibi ülkeler bandı hızla söktü ve özelleştirilen sektörlerin kontrolünü oligarkların ele geçirmesine zemin hazırladı. Polonya ise farklı bir yol izledi. Devlet varlıklarını küçük bir gruba satmak yerine halka arz yaptı. Yabancı yatırımı teşvik etti ve çalışan hisse sahipliği programları oluşturuldu. Tekelleşmiş küçük bir elitin kontrolü olmayınca piyasa yolsuzluğu azaltacak politikalara yöneldi. Yavaş geçiş sayesinde kaotik bir yarışın önüne geçildi ve yeni özelleştirilen şirketlerin eski devlet şirketleriyle rekabet etmesi teşvik edildi. İlk başarılar fark edilmedi çünkü Polonya çok kötü durumdaydı. Kişi başına GSY'si 1700 dolardı ve bu Batı'nın %10'undan bile azdı. Ancak aradaki fark dramatik şekilde kapanıyor. Yaklaşık 40 milyon nüfuslu Polonya bugün ekonomistler arasında büyük ilgi görüyor. Hatta bazıları önümüzdeki 10 yıllarda Avrupa için bir can simidi olabileceğini savunuyor. Tahminlere göre 2030'a kadar benzer büyüme devam edecek. Polonya'yı ilginç kılan başka faktörler de var. Uzun süredir Avrupa Birliği üyesi ve bu üyelik muhtemelen mali açıdan en çok fayda sağlayan ülke konumunda. 2027'ye kadar artması beklenen toplam 213 milyar euro ile Avrupa Birliği'ne uyum fonlarının en büyük alıcısı. Bu yardım avantaj sağlasa da sorunlar yaratabilir. Örneğin serbest dolaşım nedeniyle yetenekli çalışanlar daha yüksek maaş için zengin ülkelere göç edebiliyor. Ayrıca güçlü ihracatçı ekonomilerin etkisiyle yüksek tutulan para birimi, kriz zamanlarında değer kaybedemediği için borç yönetimini zorlaştırabiliyor. Bu durum özellikle küresel finans krizi sırasında Yunanistan ve İspanya'da görüldü.
Ortak para birimiyle hem Almanya gibi yavaş büyüyen ekonomilere hem Polonya gibi hızlı büyüyen ekonomilere uygun para politikası yürütmek zor. Yine de genel kanı özellikle büyüyen ekonomiler için faydaların maliyetlerden ağır bastığı yönünde. Tek pazar sistemi sayesinde mal, hizmet ve sermaye serbest dolaşıyor. Bu da rekabeti arttırıyor ve tüketici güvenini yükseltiyor. Ayrıca Avrupa Birliği işbirliği olmasa Polonya bugün bulunduğu yerde büyük ihtimalle olmazdı. Polonya'yı farklı kılan önemli noktalardan biri Euro'yu resmi para birimi olarak kabul etmemiş olması. Böylece Euro bölgesinden kısmen ayrışarak para politikasında daha bağımsız kalabiliyor. Enflasyonu daha iyi yönetebiliyor ve döviz kurlarını şoklara karşı tampon olarak kullanabiliyor. Son 10 yılda ekonomi çeşitlendirme konusunda da başarılı oldular. Hizmetler ve teknoloji önceliklendirildi. Otomotiv sektörü ülkenin 4. büyük işvereni oldu. Sanayi üretiminin %11'ini ve GSE'nin %4'ünü oluşturuyor. Fiat, Toyota ve Volkswagen gibi şirketlerin yatırımları arttı. Ayrıca Avrupa'nın teknoloji merkezlerinden biri olma yönünde ilerliyorlar. Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 26,5 milyar dolara ulaştı ve yıllık %4'ten fazla büyüyor. Bu da ekonomiyi yüksek katma değerli alanlarda güçlendirdi. Eğitim ve nitelikli iş gücü yatırımları sayesinde 66 bin öğrenci bilgi ve iletişim teknoloji alanlarında eğitim alıyor. 430 bin kişi ise bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyor. Bu büyüyen yetenek havuzu çok kritik çünkü Polonya uzun süredir orta gelir tuzağı riskiyle karşı karşıya. Bunu aşmak için 2019'dan beri 26 yaş altı çalışanlara gelir vergisi indirimi uyguluyorlar. Ayrıca Dijital Poland gibi programlarla dijital altyapı, startup destekleri ve Ar-Ge yatırımları artırılıyor. Varşova, Krakow ve Wrocław gibi şehirler teknoloji merkezlerine dönüştü. Bu ortam gençleri ülkede kalmaya teşvik ediyor. Almanya gibi ülkelerde daha yüksek maaş mümkün olsa da Polonya'nın sunduğu teklif farklı. Maaş biraz daha düşük olabilir ama gençler çalışanlar cutting edge projelerde yer alabilir. Daha hızlı öğrenebilir ve daha anlamlı roller üstlenebilir. Bu da çalışanlara iki seçenek sunuyor: güvenli yol veya heyecanlı yol. Maaşlar daha düşük olsa bile yaşam maliyeti de düşük olduğu için yaşam kalitesi son 20 yıla kıyasla ciddi şekilde arttı. Sonuç olarak Polonya yüksek gelirli ülkeler kadar zengin olmasa da hızla yükselen bir inovasyon merkezi olarak yatırım çekiyor ve beyin göçü son yıllarda dramatik biçimde azaldı. Polonya'nın yükselişinde uluslararası ortakların da büyük payı var. Özellikle Güney Kore ile yapılan stratejik anlaşmalar dikkat çekiyor. İki ülke son yıllarda savunma sanayi, enerji ve teknoloji alanlarında milyarlarca dolarlık işbirliklerine imza attı. Koreli şirketler Polonya'ya tank, obüs ve savaş uçağı üretimi için yatırım yaparken Polonya'da Avrupa'daki üretim ve dağıtım merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu ortaklık sadece ticaret değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve sanayi gelişimi açısından da Polonya'nın büyümesini hızlandıran önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Polonya'nın gizli silahı coğrafya. Almanya ile Rusya arasında lojistik köprü görevi görüyor. Avrupa'nın üretim koridoru. Çin-Avrupa ticaret hattında kritik konuma sahip. Avrupa'nın yeni üretim merkezi mi? Firmalar Çin'den üretimi çekiyor. Ucuz iş gücü ve Avrupa Birliği standartları kombinasyonu Doğu Avrupa'nın yükselişini temsil ediyor. Peki, mucize ne zaman biter? Nüfus yaşlanması, gelecek tehdidi, Avrupa Birliği fonlarına bağımlılık, Almanya ekonomisine aşırı bağlılık, Rusya gerilimi ve güvenlik harcamaları. Polonya modeli kopyalanabilir mi? Türkiye, Avrupa veya başka ülkeler bu modeli uygulayabilir mi? Evet, ama şartlar zor. Siyasi istikrar, yatırım ortamı, eğitim şart. Polonya'nın hikayesi bize şunu gösteriyor.
Ekonomik mucizeler tesadüf değildir. Doğru strateji, doğru ortaklık ve doğru zaman birleştiğinde tarihin yönü bile değişebilir.